Merhaba sevgili dostlarım, çok kıymetli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ben astrolog Emine Coşkun. Sevgili dostlar, önemli bir haftadayız. 18-24 Mart haftasındayız. Çünkü tutulmadan önceki bir hafta. Dolayısıyla 25 Mart'ta önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Terazi burcunun 5 derecesinde. Bu hafta o etkileri yoğun olarak alabiliriz. Hemen ardından 8 Nisan'da tekrar bir tutulmamız var. Dolayısıyla da bir tutulma koridorundayız ve bu tutulmalar aktif olarak hayatımızda nerelere etkiliyorsa, hayatımızın, doğum haritamızın daha doğrusu neresine etki yapıyorsa oralarda gelişmeleri hayatımıza getirecektir. Evet, öncelikle 25 Mart Terazi burcunda ay tutulması için ekstra bir yayın yaptım. Hem tutulma etkilerini, önemli derecelerini, doğum tarihlerini de verdim. Şu an yayında tek tek burçlarınız için de yorumlar yaptım. Lütfen kanalımdan detaylı bir şekilde o konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Şimdi bu haftaya geldiğimizde 24 Mart'a kadar olan süreç, zaten 25 Mart'ta tutulma var. Bizim hayatımızda neler olacak? Haftaya Ay Yengeç burcunda başlayacağız sevgili dostlar. Pazartesi ve Salı günü biraz daha ailemizle ilgili konular gündemimizde olacak. Oralarda açılımlar yapabilir, gelişmeler olabilir, tamamlanmalar yaşayabiliriz. Evimizle, biraz da geçmişle biraz yüzleşmek, hatıralara gitmek, eskiye özlem duymak veya geçmişte yaşanmış bir takım gündemleriniz varsa bunlar aile ebeveynle ilgili olabilir. Taşınma, yer değişikliği, evle ilgili konuların gündeme geleceği bir iki gün bu şekilde gelişecek. Hemen 20'sinde sevgili arkadaşlar, evet, ve o gün Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Mart çarşamba günü ve bir ekinoks haftasındayız aynı zamanda. Güneşin her yıl Koç burcuna geçtiği an baharı başlatan bir, mevsimi başlatan bir durumdur. 0 derece Koç'ta hayatımızdaki bir yılı, önümüzdeki süreci nasıl geçireceğimizle ilgili önemli bilgiler verir. Tabii burada resmi olarak da artık ilkbahara girmiş oluyoruz. Yani duygusal olarak da biraz sonra açıklamalarını yaparken anlayacaksınız. Güneşin Koça geçmesi çarşamba günü itibariyle bizim yaşamımızdaki bakış açımız, hareketlerimiz, odaklandığımız konular hepsinde bir hareketlilik başlayacaktır. Çünkü Güneş buraya geçti. Merkür de Koç burcunda bir harekete geçme, bir enerji, böyle içimizde de cıvıl cıvıl bir enerji de olacaktır. Bunu da söyleyebilirim. Hani o balık burcundaki stelyum artık yavaş yavaş etkisini canlılığa veriyor sevgili dostlar. Evet, ve Ay da Aslan burcunda özellikle çarşamba, perşembe günü haftanın çok hareketli iki gün olacak. Aslan neydi? Güneş yönetiyor. Güneş de Koça geçtiğine göre doğayla birlikte yaşam sevincini de arttıran iki gün olacak. Özellikle aşklar, biraz böyle çocuklar, eğlence, keyif, konfor, biraz böyle lükse de ihtiyaç duyabiliriz. Kişisel bakımlara, bu alandaki konulara daha fazla eğilebiliriz. Aslan dediğimizde evet, sanata da ve görünürlükle ilgilidir. Biraz daha ön planda olmak isteyebilir. Böyle kendimizi sakladığımız alanlar var ya, oradan artık dışarıya çıkmaya karar verebiliriz. Hani başımızı pencereden uzatacağız. Hepimiz bahara merhaba diyeceğiz efendim. Evet, cuma ve cumartesi günü biraz sakinlik var gökyüzünde. Çünkü Ay Başak Burcu'na geçiyor ve çok önemli bir gün. Bu önem aslında 20'sinde başlıyor. 20, 21, 22 Mart günleri, 22'sinde tam Satürn Venüs'le kavuşacak Balık burcunda. Satürn'ün Venüs'le kavuştuğu dönemler, bu genellikle yılda bir kere olur. Burcu derecesi bir şeyler etkiler ama sorumluluk alma adına çalışabilir. Bu 3 gün özellikle Güneş'in Koç'a geçtiğinden itibaren ilişkilerimize biraz daha sahip çıkabiliriz. Resmiyete taşımak isteyebiliriz. Parasal konularda, finansla ilgili konularda daha uzun vadeli ve kalıcı adımlar atabiliriz. Evlilik, ortaklık, iş sözleşmesi veya önemli bir konuda imza atmak, anlaşma sağlamak için, orada Satürn olduğu için ve Venüsyen konularda gerçekten uzun vadede kalıcı adımlar attırabilir. Evlilikler, işbirlikleri, teklifler bu yönde de çalışabilir. Ayda Başak Burcu'nda olacak. Biraz daha çalışkan, disiplinli bir enerji var bu iki günde. Ve sağlık.
Bu haftanın yine ikinci temel konu başlığı sağlık, çalışanlar, günlük rutinlerimiz, hayvanlar da gündemimize geliyor sevgili dostlar. Cuma günü itibariyle evcil hayvanlar, dışarıda yaşayan canlarımız, onların bakımı, onların ihtiyaçları, özellikle şu kediyle ilgili biliyorsunuz bir cani kediyi katletti ve serbest bırakıldı. Ben diyorum ki o konuyla ilgili yeniden bir düzenleme olacak ve bu bizim gündemimize gelecek ve hepimizin, hani herkesin az da olsa içini soğutacak ve yine hayvan haklarıyla da ilgili durumlar olabilir. Evet, cumartesi günü 23 Mart çok önemli yine. Bugün Mars balık burcuna geçiyor arkadaşlar. Mars'ın balık burcuna geçmesi demek, tabii ki balık stelyumunda ilerleyen mesela Satürn'le kavuşuma doğru gitmeye başlaması demek. Bu biraz zorlayıcı olacak. İlerleyen haftalar için söylüyorum bunu. Bu hafta değil, gelecek hafta. Satürn Mars'la birlikte ilerleyecek. Biraz enerjisel olarak dengeleri değiştirebilir. Doğum haritası ile birlikte bu etki alacaktır. Ama Mars'ın balık burcuna geçmesi demek arka plan enerjileri devreye sokacağını söyleyebilirim. Biraz daha sakinlik, belki biraz daha olaylara arka perdeden bakma veya biraz daha iyi gözlemleme gibi de düşünebiliriz ama sorumluluklar bakımından biraz zorluklar getirebilir. Ve hafta sonu yine aynı şekilde ayımız Başak Burcu'nda ve günlük düzenimiz, tertiplerimiz, haftaya belki yeni haftaya hazırlık aşamaları çok güçlü şekilde hayatımızda yer alacak sevgili dostlar. Evet, tutulma koridorundayız. Bu hafta tutulmanın etkilerini çok güçlü yaşayabiliriz. Özellikle 25 Mart'ta Terazi Burcu'ndaki tutulmadan ve diğer yandan zaten hemen 15 gün sonra da tekrar bir tutulmamız var. Bu defa Koç burcunda çok enerjik, çok dinamik, direkt harekete geçiren, yaşamın içerisinde alacağımız kararlar çok hızlı olacak. Zaman çok hızlı akmaya başlayacaktır. Özellikle 20'sinden sonra da bunu zaten yaşamımızda görmeye başlayacağız sevgili dostlarım. Evet, bakalım bu hafta burçlar bazında bu saymış olduğum önemli gezegen geçişleri nasıl etkiler başlatacak? Şimdi hemen burçlarımıza geçiyoruz. Koçlar, yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, yeni haftaya merhaba derken, evet, sizlerin de doğum günü kutlu olsun. Bu hafta 20 Mart Çarşamba günü Güneş burcunuza geçiyor ve tüm beni izleyen dostlar, izlemeyen bütün koçların doğum günü kutlu olsun. Sizin için önemli bir süreç, tutulma koridorundayız ve 18-24 Mart haftası tabii ki sizin için çok önemli olacak. Haftanın temel kavramları: inisiyatif alıyorsunuz, karar veriyorsunuz, duruşunuz değişiyor. Özellikle aile içindeki konular haftanın başında gündeminizde. Eviniz, yaşadığınız yer, anneniz, babanız, biraz işin içerisinde duygusallık girebilir. Gayrimenkul, emlakla ilgili konularınız ya da yaşadığınız yerle ilgili bir takım yenilikler, değişimler gününde olacaksınız haftanın ilk yarısında. Ve haftanın genelini kapsayan da bir Satürn-Venüs kavuşumuz olacak ve bu da yine o günlerde aktif. Biraz arka planda düşündüğünüz, içselleştirdiğiniz ya da birileriyle paylaşmak istemediğiniz bazı durumları, konuları aslında bir yakın çevrenizde paylaşma durumunda olabilme ihtimaliniz çok güçlü. Ve haftanın salı gününden sonraki gününde ise bakın, aşk hayatında bu hafta direkt harekete geçen, eyleme geçen burç sizsiniz. Sadece aşkta değil, çocukları, yaşadıkları yer. Çünkü gökyüzü öyle bir ateş elementine bürünüyor ki 20'sinden sonra bilhassa Merkür de burcunuzda. Düşündüklerinizi hemen söylemek, kararlar almak, harekete geçmek adına inisiyatif alacaksınız. Özellikle çarşamba, perşembe günü ateş elementi çok yüksek ve size oldukça destekleyen bir gökyüzü var. Bu iki günü hem parasal konularda, çocuklarınızla ilgili konularda, aşk hayatı ile ilgili konularda önemli şekilde gündeminize getireceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda müthiş bir yaratıcılık, sanatsal konular veya biraz ilham gereken konular için, ki özellikle ilhamla ilgili bir iş, meslek yapan bir koçsanız bu hafta sizin için gayet verimli geçebilir. Haftanın sonuna doğru geldiğimizde tamamıyla işinize odaklanıyorsunuz.
Günlük rutinleriniz çok yoğunlaşıyor. Hafta sonunda özellikle cuma ve pazar arasında ve burada beklediğiniz bazı haberler, gelişmeler, sonuçlanmalar, işle, sağlıkla, günlük hayatınızla ilgili zaman zaman belki biraz sizi zorlayabilir ama düzenli ve tertipli bir şekilde plan yaparsanız bilhassa bu cuma ve cumartesi günü çok verimli geçebilir sevgili dostlar. Ve haftanın geneline yayılan önemli bir etkimiz daha. Mars bu hafta cumartesi günü Balık burcuna geçiyor ve sizin arka plan enerjileriniz o kadar güçleniyor ki ilişkiler, ilişki dinamiklerindeki sorunlar diyelim, çözüm bekleyen konular, biraz arka plan diyoruz, gizlilikler, saklı durumlar, yalan dedikodu gibi durumlar da söz konusu olabilir. İş hayatı ile ilgili konular için burada koçları uyaralım. Mars da oraya geçecek ve uzunca bir süre bu alanda olacak. Biraz duygusal paylaşımlar hassas olabilir. İçinizde yaşadıklarınızı ortaya dökmekte sıkıntı yaşıyorsanız ya da göstermek istemiyor olabilirsiniz ama başkaları size bu yüzünü gösterebilir. Bazı şeyleri öğrenip ortaya çıkaracağınız bir süreçtesiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu haftadan sonra yani 25'inden sonraki hafta özellikle tutulmanın olacağı günden itibaren daha net, daha kararlı, özellikle ilişkilerle ilgili çok önemli kararlar alacaksınız sevgili koçlar ve bu hafta sonu bu enerjiler devreye giriyor. Merkür hala burcunuzda olduğu için avantajlısınız ve bu hafta bu avantajı özellikle kullanmanız gereken çarşamba ve perşembe günü çok pozitif bir iki gün beklentilerinizi karşılayacak bir durumla karşılaşabilirsiniz. Mutlu haftalar. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar. 18-24 Mart haftası hepimiz için olduğu gibi sizin için de önemli bir hafta. Özellikle birçok bilgiyi paylaşacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Kardeşleri olanlar kardeşleriyle, yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilir. Bir haber trafiği içinde olabilirsiniz. Aileniz ya da aile içindeki diğer kişiler, oradaki bağlarla ilgili eğer zafiyetler varsa konuşulması gereken konular. Bazı boğalar böyle beklenmedik kısa seyahatler de yapabilirler pazartesi, salı günü. Bu durum tabii ki Koç burcunda güçlü bir stadyum var, bir haber alırsınız. Özellikle 20'sinden itibaren daha güçlü olacak ama yine de öncesinde çalışabilir. Yani pazartesi, salı günü girişimler günündesiniz ve diğer yandan bir takım alışverişler, dijital konular, telefon, internet vesaire, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir de araçlar ve trafikle ilgili işleriniz, gündemleriniz varsa yine haftanın ilk iki günü burada sizi meşgul edebilir ve halledebilirsiniz. Evet, çarşamba günü önemli bir gün çünkü Güneş Koç burcuna geçiyor ve Güneş'in Koç burcuna geçmesi bizim için yaşamsal anlamda yaşam sevincimizi aslında arttıran bir durum. Sizin için güçlü bir aslında Koç stelyumu oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş biraz durabilir, düşünebilir, biraz daha esneklik sağlayabilirsiniz yaşantınızda. Arka planda biraz daha duygusal, merhamet gibi duygular olabilir. Gelecek planlarını biraz strateji yapabilirsiniz, plan yapabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyecek. İş hayatı birinci planınızda, özellikle ruhsal sağlığınız, mistik konular, yine bunlarla da ilgilenmek için harika bir süreç gibi gözüküyor. Ve Ay Aslan burcuna geçiyor tabii ki. Çarşamba, perşembe günleri. Evet sevgili aslanlar, sizin için aile, ev, yaşadığınız yer, hele Aslan burcunda bir yerleşiminiz varsa misafir ağırlamak, evde gelen bir durumu değerlendirmek, belki evden çalışıyorsanız işiniz birazcık daha yoğun olabilir. Yalnız değilseniz misafirlerinizle veya işte sevdiğiniz insanlarla paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Özellikle evle ilgili gelişmeler ya da atılımlar yapmak istiyorsanız bu iki gün bazı haberler de alabilirsiniz sevgili boğa burçları. Hafta sonunda yani cuma ve pazar arasında Ay Başak burcuna geçecek. Aslında boğaların biraz ilişkileriyle ilgili konuları gündemine getirecek. Şanslı da bir dönem, onu söyleyeyim. Çünkü Ay Başak burcuna geçecek, Jüpiter'e, Uranüs'e,
güzel açılarda bulunacak. Burada şanslı, fırsatlı bir cuma olabilir çalışma gününe göre söylediğimizde. Ani para kazançları getirebilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Mesela sevgili eş partner ilişkilerinde güzel gelişmeler olabilir. Yani ilişki anlamında hem verimli aynı zamanda da sürpriz gelişmelere gebe bir süreç olarak gözüküyor. Ve cumartesi 23 Mart cumartesi günü artık Mars bizim enerji, motivasyon, harekete geçme gezegenimiz Balık burcuna geçiyor. Şimdi sosyal çevreniz çok aktifti. Hatta bazı gezilere gitmiş olabilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinmiş olabilirsiniz. Bu alan Mars'la beraber daha da hareketleniyor. Gerçekten sosyalleşeceğiniz, özellikle arkadaş, eş, dost çevresinde bir takım zamanlar geçireceğiniz ama bu alanda bazı değerlendirmeler de yapacağınız bir süreçtesiniz. Yani Mars'ın cumartesi günü buraya geçişiyle bunları deneyimleyeceksiniz. Belki biraz oralardan soyutlanma da bazılarından, yani bazı arkadaşlardan getirebilir sevgili boğalar. Yani haftanın sizi destekleyen en güzel günü cuma, cumartesi, pazar olarak gözüküyor ve en önemli konu da bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Venüs Balık burcundaki Satürn'e kavuşumda ve ayın 21'inde tam olarak kavuşacaklar. Ama şunu söylemem gerekirse burada biraz önce saymış olduğum konular, ilişki dinamikleri, burada biraz daha hani geçmişle yüzleşme diyelim ya da biraz geçmişi düşünerek bir şeyleri değerlendirme, bazı kıyaslamalar yapma durumunda olabilirsiniz. Yönetici gezegenin Satürn'le kavuşması biraz daha mantık gerektiren bakış açıları gerektirebilir. Sevgi alışverişlerinde birazcık böyle sınırlar konabilir. Duygusal anlamda daha karamsar ya da daha resmi, daha ciddi de hissedebilirsiniz. Tabii bunlar doğum haritanızın aldığı etkilere göre değişecektir ama yakın çevre, kardeşler, özellikle evlilik, ortaklık bakımından bu durum boğa burçlarını destekliyor ve Perşembe günden sonra daha güçlü hissedebilirsiniz efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. İkizler, yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, yeni haftaya merhaba ve yeni hafta sizin için parayla ilgili gelişmelerle başlıyor. Bu haftanın ilk 2 günü gelecek paralar, harcamalar, beklediğiniz bir takım paralar olabilir. Önemli ölçüde gündeminizde olacak. Bazı harcamalar da gözüküyor, yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili konuları da buraya katabiliriz. Çünkü mesleki konular, ailevi konular özellikle çok fazla gündeminde sevgili ikizlerin. Kariyerle ilgili iş değişikliği ya da bir iş yaptınız, ondan alacağınız var. Ya da bir ödemeniz de olabilir bu arada. Pazartesi, salı günü para işleriyle ilgili sorunları diyelim ayarlamak, plan yapmak, çözmek için verimli gözüküyor sevgili ikizler. Evet ve hemen haftanın 3. yani çarşamba günü önemli bir gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Güneş Koç burcuna geçiyor. Güneşin Koç burcuna geçmesi ikizler burçlarını çok destekliyor. Bu alan oldukça güçlü çalışacak. Sosyal çevresi, aşk hikayeleri, yeni tanışmalar, iş platformları, toplumsal konular, o alandaki görevler, sorumluluklar gibi alanınızda ve üstüne üstlük gerçekten girişimler yapmak için özellikle çok faydalı, ilişkilerinize çok destek veren bir hafta başlıyor Perşembe gününden sonra ve bunu destekleyen bir iki günümüz var. Bu gerçekten önemli olacaktır. 20 ve 21 Mart günleri hem Güneş Koç burcuna geçti. Aslan burcuna geçen ay ile beraber oldukça aktif, seyahatleri olan, iletişim ve bilgi trafiğinin çok güçlü olacağı bir iki gün yaşayacaksınız. Dediğim gibi Güneş de Koç'ta olduğu için birçok irtibat kuruyorsunuz. Sevdiğiniz insanlarla bazı planlar yapabilir, seyahat planları yapabilirsiniz. Uzak hedeflerinize doğru yönelebilirsiniz. Aynı zamanda haber bekleyenler için de diyelim ki bir işle ilgili, araçla ilgili, dijital konular, internet vesaire gibi konular için önemli bir iki gün olabilir. Buradaki gelişmeler aynı zamanda kardeş ya da yakın çevrenize de çok güçlü bağlar içerisinde olacaksınız. Bu iki günü
Tavsiye ederim, kullanın. Aslında bu haftanın şanslı burçlarından bir tanesi sizsiniz. Evet ve Venüs ve Satürn'ün kavuşumda olduğu bir haftadayız. Tam olarak 20, 21, 22 Mart günleri aslında bu ikili kavuşumda olacak. Biraz önce dediğim gibi sizin hayatınızın temel yapı taşlarını ilgilendiren her alan şu an çok güçlü etki alıyor. Ve bu hafta Venüs'ün Satürn'e kavuşması önemli bir işte pozisyon değişikliği, ciddi bir karar. Bu hayatının her alanında olabilir. Mesleki konuda ev ve yerleşim yeriyle ilgili olabilir. Bazılarının medeni durumu ile ilgili olabilir. Bir aşk teklifi olabilir. Ama ticari konuları da ciddi şekilde konuşup karara bağlanması gereken durumları bu süreçte yapabilirsiniz. Venüs'ün Satürn'ü olduğu zaman resmiyet demektir. Muallakta olan, ciddiye binmemiş bazı işleri resmiyete de götürebilirsiniz. Evet efendim, ve bizim için Ay Başak Burcu'na geçer. Cuma günü hafta sonuna kadar Başak Burcu'nda ve Cumartesi günü Mars, bizim motivasyon gezegenimiz, Balık Burcu'na geçiyor. Biraz önce dediğim gibi o merkezi yere toplanan Mars'la beraber daha fazla çalışmanız gerekebilir sevgili ikizler. Yaptığınız işte, aile organizasyonlarında, belki bir ebeveynseniz çocuklarınız, aileniz, eşiniz, onların düzenlerini sağlamak için de olabilir ama daha çok çalışma koşullarıyla ilgili olabilir. Bazı mesela ikizler emeklilik gibi durumları vardır. Onlarla ilgili bazı bir takım hazırlıklar içerisinde olabilir ama ciddi iş projeleri içinde önemli gibi gözüküyor açıkçası. Ve tabii ki Mars da buraya geçiyor ve Başak Burcu dedik. Dolayısıyla Cuma, Cumartesi, Pazar bir takım ikizler, her ikizler için geçerli olmayacaktır muhakkak, yaşam yerlerini ilgilendiren konularda bilgi, iletişim trafiği içinde olabilirsiniz. Evinizde bir yenilik, bir değişim, bir düzenleme, aile içindeki kişilerle ilgilenme gibi sorumluluk alma hani orada. Bazen şu da olabilir ikizlere, unutmayın lütfen. Satürn burada tabii zorluyor, bu alanları biraz kareliyor. Hani sorumluluk almak her zamankinden daha zor olabilir ya da bazen bazı iş sıradan, yani diğer zamanlarda çok normal gördüğüm şeyler bazen bize ağır gelebilir. Böyle bir etki altındasınız. Özür dilerim. Dolayısıyla da bu günleri biraz daha rahat, daha relax, biraz daha geniş bakış açısıyla değerlendirmenizi öneririm efendim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Yengeçler, yükselen yengeçler, yeni haftaya merhaba derken tam da sizin haftanız olduğunu söyleyebilirim. Haftaya Ay Yengeç Burcu'nda başlıyoruz. Yani sizin burcunuzda Pazartesi, Salı günü. Genel bir değerlendirme içerisinde olacaksınız değerli yengeçler. Kendinizle, yaşamınızı ilgilendiren konularla, yaptıklarınızla, görünümünüzle mesela bir yenilik yapmak isteyebilirsiniz, bir değişim yapmak isteyebilirsiniz. Bir takım önceden gelen sinyaller vardır, bir fragman döner. Geçen hafta içerisinde böyle bir şeyler eğer yaşamışsanız, Pazartesi ve Salı günü bunları konuşmak, bunları değerlendirmek için önemli olacak sizin için. Bunlar hem ilişkileriniz hem de hayatınızın yaşamsal anlamda aslında sorgulamak şeklinde de olabilir. Şimdi haftanın en önemli günü çarşamba. Güneş Koç burcuna geçiyor ve yengeç burçlarının tam hayatının tepe noktasına geliyor ve orada 8 Nisan'da bir güneş tutulması yaşanacak ve 20 Mart itibariyle tüm yengeçler gerçekten çok önemli gelişmeler, değişimler, kararlar, mesleki konuda, aile konusunda ve benzeri konularda yaşamaya başlayacaksınız. Çünkü yani bu kariyer statüyle ilgili aynı zamanda bu çok bir aslında 18 yıllık bir döngü. 18 yıllık bir döngünün aslında tamamlanması, yeniden başlaması ya da yeni bir hayat planı çizmenize önemli fırsatlar verecek, önemli kapılar açacak. O yüzden 20 Mart çarşamba günü sizin için önemli olacaktır. Önümüzdeki günlerde bilhassa 25 Mart tutulması ile birlikte bunu daha kesin bir şekilde önünüze getirecektir efendim. Evet, pazartesi salı bu şekilde.
Ve çarşamba günü güneş buraya geçer. Ay Aslan burcunda. Çarşamba, perşembe günü aslında sizi destekleyen bir iki gün. Keyifli bir iki gün olduğunu söyleyebilirim. Çünkü para var. Parasal konular devreye giriyor. Mesela terfi alırsın, yeni bir iş bağlarsın ya da bağladığın işin teslimatını yaparsın, onun karşında para alırsın. Veya beklemediğin bir yerden de olabilir. Aynı zamanda şöyle de bir şey söyleyelim. Şimdi Mars falan hala o anda Kova'da olacak. Cumartesi günü Balık burcuna geçiyor. Şöyle bir şey de getirebilir mesela finansal konuda yatırım karşılığı, gayrimenkul, devrim mülk, sigorta, vergi vesaire bunları da gündeminize getirebilir. Tabii ki para deyince bu iki gün hem evraklı konularda ve alacağınız ya da vereceğiniz paralar gündeminizde olacak sevgili yengeç burçları. Evet, önemli bir kavuşumumuz var bu hafta. İlişki gezegeni Venüs, sorumluluk gezegeni Satürn'le kavuşuyor. Balık burcunda kavuşacaklar. Su elementinde bu yengeçlerin hayatlarına olumlu yansır. Derece olarak etki alıyorsanız eğer uzak bir yerle ilgili bir gelişme bekleyebilirsiniz mesela. Yurt dışı da olur, başka bir şehir olur, eğitim olur, hukuki süreç olur. Bunları bu haftanın genelinde bu arada gündeminizde olacaktır. Güzel bir haber gelebilir, güzel bir gelişme olabilir, böyle bir karar alabilirsiniz. Bazen evlilik veya benzeri konularda, işle ilgili konularda da sorumluluk alırız. Hani sorumluluk demek resmiyeti taşımak anlamında. Bu yengeçleri bu hafta en çok destekleyen görünüm olacak. Ve haftanın sonuna doğru geldiğimizde yani Cuma günü Ay Başak Burcu'na geçiyor. Cumartesi hatta Pazar günü boyunca da oldukça iletişim, bilgi, telefonlaşma, haberleşme ki bilhassa Cuma günü çok yoğun olacak. Biraz önce dedim bazı haberleri alacaksınız. Bazı seyahatlere çıkabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı konular olabilir veya benzeri yakın çevrenizle ilgili olma olasılığı da var. Bir hukuki sürecin belki gelişmesi sonucu vesaire. Ve tabii ki bir konuya, bir olaya adım atmak, başlamak olarak da değerlendirebilirsiniz. Şimdi cumartesi günü de çok önemli. Bizim motivasyon, enerji, harekete geçme gezegenimiz Mars Balık burcuna geçer. Mars'ın Balık burcuna geçmesi biraz önce saymış olduğum konuları daha da güçlendirecek. Uzunca bir süre bu uzak hedefler, yurt dışı hukuki süreçler, seyahatler veya o alandaki konuları çok fazla gündemimize getirmeye başlayacak. Cumartesi gününden itibaren sevgili yengeçler, bu arada hayat planlarınızda bazı yenilikler, değişimler içine gidebilirsiniz. Ve hafta sonu dahil olmak üzere cumartesi, pazar evet yakın çevrenizle hemhal oluyorsunuz efendim. Çok görüşüyorsunuz. Bir takım bilgiler edinecek, bir takım bilgiler öğreneceksiniz, haberler alabilirsiniz. Şu sırada yani bu süreçte özellikle bu tutulma koridoruna girdiğimiz alanda en güçlü etkiyi alan burçlardan bir tanesi. Sizsiniz, hayatınızın bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Mutlu haftalar diliyorum. Merhaba Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar. Yeni haftaya başlıyoruz ve bu hafta 18-24 Mart haftası. Sizin için güzel haberlerim var efendim. Çünkü bu hafta çarşamba günü Güneş Koç burcuna geçer ve gökyüzündeki ateş elementi yükselir ve komple Aslan burçlarına çok güzel destek vermeye başlar. Ve bu sizin için uzak hedeflerinize doğru sizi götürecek bir süreci başlatıyor çarşamba günü. Güneş buraya geçer. Burada tutulmalar yaşayacağız. Özellikle 8 Nisan birçok aslanın gelecek hedeflerine adım atacaklar, çapa atacaklar, yeni tohumlar ekecekler ve o günün başlangıcı da bu hafta. Güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz doğum haritanızın tabii ki etkilerine göre. Bu haftaya baktığımızda efendim haftanın ilk iki günü sizin için biraz böyle arka plan enerjiler çalışabilir, düşünceli olabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Arka planda olan biteni biraz üçüncü göz olarak izlemek isteyebilirsiniz. İçinize dönebilirsiniz, ibadet edebilirsiniz gibi konular gündeminizde. Aynı zamanda belki ruhsal sağlığınızı şifalandırır ya da
işle ilgili olabilir bu. Fiziksel sağlıkla da ilgili olma ihtimali var. Ama biraz dediğim gibi durağan başlayabilirsiniz. Fakat çarşamba günü itibariyle Ay burcunuza, Aslan burcuna geçiyor. Aynı zamanda Güneş Koç burcuna geçiyor. Ve çarşamba, perşembe günü oldukça hareketli gözüküyorsunuz. Sizin için mesela her ay bir gün olan bir süreçtir bu ama Güneşle aynı anda denk geldiği için daha bir anlamlı olabilir. Bir takım görüşmeler yapabilir. Önümüzdeki süreçle ilgili planlar yapabilirsiniz. Mesela bunlar en fazla hangi para konularında olacaktır? Finansal konularda olacaktır. Banka, ödemeler vesaire. Çünkü bu hafta bu alanınızda Satürn Venüs'le kavuşacak. Mesela bu bir vergi, bu bir sigorta, bu bir kredi, benzeri konular olabilir. Oralarda biraz daralmış, sıkışmış, kendinizi böyle zor durumda hissediyor olabilirsiniz. Bu enerjisi olarak da aslında insanı tabii ki düşüren bir durum. Fakat dediğim gibi hızlı bir gökyüzü geçişiyle birlikte buralar aniden hareketlenebilir. Bir çıkış yolu, bir yeni bir gelişme size getirebilir ki para çok önemli olacak sizin için dedik. Çünkü Cuma günü itibariyle para konuları devreye giriyor. Aslında pazar gününe kadar etkili. Hep parayla ilgili konular gündeminizde. Ödemeniz olabilir, beklediğiniz paralar olabilir, harcamaların geri dönüşleri olma ihtimali var. Buralar çok güçlü çalışacak. Özellikle Cuma günü resmi yerlerle işleriniz varsa çok daha da hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor. Yalnız şuna dikkat edin tabii ki. Özellikle aldığınıza, verdiğinize, vereceğinize önemli bir karar, önemli bir durum varsa, bir imza atmanız gerekiyorsa mesela biraz daha temkinli, aniden böyle dürtüsel hareket etmemenizi tavsiye ederim efendim. Ve cumartesi günü bizim enerji harekete geçiren motivasyon gezegenimiz Mars, o da Balık burcuna geçiyor ve bu finans göstergelerinin olduğu alanda. Burası zaman zaman bizi ufak çapta krizlerle de yüzleştirebiliyor. Genel anlamda söylüyorum bunu. Herkes için geçerli olmayacaktır. Ve bu alandaki gelişmeler aslında aile içi konulara olumlu yansıyacaktır. Yani para dinamikleri açısından söylüyorum. Bir de kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir süreci getirebilir sevgili aslanlar. Umarım her şey güzel ve yolunda ilerler. Hoşçakalın. Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, yeni haftaya merhaba. 18-24 Mart haftasındayız ve bu hafta Başaklar için özellikle Cuma gününden itibaren daha önemli bir gelişme haftası olacak. Sevgili Başaklar, bu hafta Venüs ve Satürn Balık burcunda sizin ilişkiler evinizde kavuşumda olacak. Bazı Başakları Cuma günü özellikle daha çok etkileyebilir. Bir ilişkiyle ilgili konuda yeni bir adım atmaya götürebilir. Bir imza da olur bu. Önemli bir projede olabilir, evlilik olabilir ya da mevcut ilişkinizle ilgili bir süreci hızlandıran bir zaman dilimi. Zaman zaman yavaşlatır ama resmiyete götürür. Yeni kararlar aldırır. Biraz durağanlaştırabiliyor bazen. Engeller de çıkartabiliyor. Çünkü Satürn de orada aynı zamanda. Yani Satürn'e kavuşuyor. Ve cumartesi günü Mars, hani harekete geçiren gezegenimiz, o da bu alana, Balık burcuna geçerek ilişkiler dinamiklerinizi çok fazla güçlendiriyor. Yani neredeyse bütün Başakların gündemi aslında ilişkiler, ortaklıklar, geçmişte yaşanmış ilişkiler, onların parayla ilgili konuları gibi durumlar. Orada alacak verecek durumları da olabilir ama genel itibariyle hani bu size nasıl yansır? Daha çok Cuma günü daha net böyle sonuçlar gelebilir. Pazartesi, Salı günü evet Ay Yengeç burcunda oldukça sosyal başlıyorsunuz haftaya. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, bir takım faaliyetler, gruplar gibi konular gündeminizde olacak. Ve çarşamba günü itibariyle ise sizin için şöyle bir şey olabilir. Mesela çarşamba Ay Aslan burcuna geçiyor. Aynı zamanda tam o anda, o gün yani yaşam enerjimiz Güneş de Koç burcuna geçiyor. Tamamıyla paylaşılan kaynaklar alanınıza geçecek
ve siz bir şeyleri düşünmeye, planlamaya başlıyorsunuz sanki. Bu nedir? Bir miraslı konuyu gündemimize getirebilir. Diğer yandan mesela ay buraya geçtiğine göre yine para, yine paylaşılan ya da ödemeler. Yani bu hafta hep ödemeler var. Genellikle bütün burçlarda buna benzer durumlar var. Parayla ilişkimiz, maddi konular, enflasyonun hızla böyle büyümesiyle birlikte borçlanmalar tabii. Bunun karşında bize biraz ağır yükler bindirebilir. Bununla ilgili çözümsel durumları Cuma günü itibariyle daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Çünkü ay burcunuza geçiyor. Başak burcuna geçiyor. Cuma, cumartesi, pazar günleri sizin için bu anlamda daha doğru, daha verimli gelişeceğini söyleyebilirim. Aynı gün bu arada 22'sinde tam olarak Satürn Venüs'te kavuşuyor. İlişkiler de önemli olacak Cuma günü sizin için. Özellikle ilişkilerle ilgili bir takım kararlar, fikir değişiklikleri olabilir. Yeni bir şeye adım atabilirsiniz. Önemli olacağını söyleyebilirim. Ve tabii ki bunun için belki bir işle ilgili bir yatırım, belki eşiniz, belki eşinizin hayatında ortak iş yaptığı insanlar. Tabii harita çok bütün ve çok büyük ama önemli gelişmeleri hafta sonu bekleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Mutlu bir hafta diliyorum. Teraziler, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Yeni haftaya başlıyoruz. 18-24 Mart haftasındayız. Ve bu sizin için haftanın başlangıcı, önemli iş görüşmeleri ile ilgili olabilir. Ya da şu anda yaşadığınız konular biraz daha öncelik sırası artacaktır. Ailenizi ilgilendiren bir durum, mesleki kariyerle ilgili bir takım gelişmeler, sonuçlar, bildiriler, kararlar, haberler alabilirsiniz. Bu 2 günde yaşamınızın her alanında önemli gelişmelerin sürdüğü bir süreçtesiniz. Siz de öncü burçların hepsi aynı şekilde tutulmanın olacağı bir haftadayız çünkü ve 8 Nisan'da tekrar bir tutulma var. Bazı teraziler işle, meslekle ilgili konularında bazı sonlanmalara doğru gidebilir. Dikkatli kararlar alın lütfen eğer böyle bir durumunuz varsa. Ve efendim bu hafta pazartesi salı bu şekilde, çarşamba günü Güneş Koç burcuna geçiyor ve yaşam enerjimizi yükseltmeye başlıyor. Teraziler için bu çok önemli. Çünkü 4 köşede olan burçlardan bir tanesi, ilişkiler evinize bir Güneş geçiyor. Dolayısıyla ilişkileriniz, ilişki dinamikleriniz, tabi bazı teraziler için bu işle ilgili gelişmeler de olabilir doğum haritasının derecelerine göre. Fakat Perşembe günden itibaren hatta Nisan sonuna kadar önemli bir sürece ilişkiler bakımından girmiş bulunuyorsunuz. Ve aynı gün Çarşamba günü Ay da Aslan Burcu'nda seyrediyor olacak. Dolayısıyla bu aslında güzel, motivasyonu yüksek, sizi iyi yönde etkileyecek bir gelişme getirebilir. Çarşamba ve Perşembe günü sosyal bir enerji aktif. Aynı zamanda arkadaşlarınızla görüşebilir, dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Sosyalleşeceğiniz bir zaman dilimi. Aşkta, ilişkilerde, finansal konularla ilgili konulara biraz dikkat diyelim. O günler için söylüyorum. Ama genel anlamda oldukça verimli, hatta çok istekli de olabilirsiniz. İlişkiler yönünde bir takım paylaşımlar, konuşmalar gerçekleşebilir ya da siz yaşamınızda bunları birileriyle paylaşabilirsiniz efendim. Ve önemli bir hafta yine, çünkü Satürn Venüs'le kavuşuyor. Hafta boyunca aslında devrede olacak bir açı kalıbımız bu. Sevgi gezegeni ile sorumluluk gezegeninin Balık burcunda kavuşması biraz size arka planda kaygılı, endişeli durumlarınız varsa, mesela merak ettiğiniz, acabalara düştüğünüz, eş veya partner ilişkilerinde belki kararsızlıklar yaşadığınız, gitgeller böyle yaşadığınız durumlar varsa onlarla ilgili bir süreç olarak düşünebilirsiniz. Hani bu alan biraz güçlü. Çünkü bu alana cumartesi günü Mars enerji gezegenimiz, harekete geçirme gezegenimiz yani Balık burcuna geçiyor ve teraziler için bu durumu daha da aslında güçlendirirken diğer yandan çözüme götürmek için de fırsatlar
vermeye başlayacak eğer böyle durumlar varsa yaşamınızda. Evet, bu haftanın cuma, cumartesi ve pazar günleri sizin için biraz daha nasıl diyelim, merak ettiğiniz bazı konuları gündeminize taşıyabilir. Biraz önce tam da bahsetmiş olduğum gibi arka plan konularını devreye sokabilir. Mesleki konularla ilgili görüşme, konuşma ya da böyle içsel planlarınız olabilir. Kendi kendinize kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda içsel olarak kendinizi huzura erdirmek için bir çalışma, ibadet, meditasyon gibi şifa çalışmaları yapmak için de çok önemli ve güzel bir etki altında olacaksınız. Hemen 25 Mart'ta önümüzdeki haftanın aslında ilk gününde bir burcunuzda ay tutulması yaşanacak. Eğer etki alan bir teraziyseniz bu hafta sonu bu konuyla ilgili belirgin bazı durumlar, duyumlar alabilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrep ve yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, 18-24 Mart haftası sizin için keyifli başlıyor efendim. Evet, pazartesi ve salı günü bu haftanın sizin en verimli 2 gününüz olacak. Mesela bir hukuki süreç, bir mahkeme durumu varsa bu 2 gün bununla ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Eğitimle ilgili, kişisel gelişimle ilgili konular, durumlar, başlangıçlar için yine önemli bir 2 gün olacak. Diğer yandan bazı seyahatler, küçük tatil planları ya da yaz planları yapabileceğiniz, bir yerlere gitmeniz gerekebilecek bir zaman dilimi de olabilir. Aynı zamanda ticari konular, yurt dışı ile ilgili konular yine haftanın ilk 2 günü bilhassa gündeminizde yer tutacak. Ve bu hafta çarşamba gününe geldiğimizde bizim yaşam enerjimiz Güneş Koç burcuna geçiyor. Tabii Güneş'in Koç burcuna geçmesi hepimiz için bir yaşam kaynağı. Hayata bir hareketlilik, bir renklilik katacaktır ve akreplerin günlük yaşamları, günlük rutinleri çok hızlanmaya başlıyor. Ayın 20'si itibariyle işte günlük rutinlerinde, yaptıkları meslekte, sağlıkla ilgili konularda, evcil hayvanlar o kadar çok gündeminde olacak ki sevgili akrep burçlarının uzun bir süre, bu bir süreç çünkü burada aynı zamanda Nisan'da bir tutulma da yaşayacağımız için sizin yaşamınızda bir döngü olarak çalışacak sevgili akrepler. Ve aynı gün çarşamba ve perşembe günü sizin gündeminizde olası konular en fazla, hemen şöyle bakalım, işmiş. Evet, kariyer, günlük hayatınız, iş planları, gelecek planları, işte bir takım yenilikler, kararlar, değişimler, rütbeyle ilgili konular, buna benzer gelişmeler, bir de ailenizi ilgilendirecektir muhakkak. Aile içindeki konular, belki bazılarınızın anne baba, bazılarınızın eşle ilgili konuları yine çarşamba, perşembe günü gündeminizde. Ve çok önemli bir kavuşumumuz var. Satürn-Venüs kavuşumu yaşayacağız bu hafta Balık burcunda ve bu akrepleri çok güzel destekleyen bir kavuşum. Tam olarak ilişkilerinizi, mesela bir aşk hikayesi başlatabilir ilişkiler bakımından. Resmiyete taşıyabilir. İşte çıkıyorlardır, yüzük takarlar, evliliğe karar verirler, teklif ederler, teklif alırlar. Diğer yandan bazı akreplerin çocuklarının hayatlarını, onların gelişimi, eğitimi vesaire gibi konularda bazı kararlar çıkabilir. Finans göstergelerine baktığımızda para piyasalarıyla ilgilenen yatırımlar gibi konular ve herhangi bir konuda bir sanatsal girişim içinde mesela önemli şekilde bu hafta bu konuları deneyimlersiniz ve size destekler getirebilir sevgili akrep burçları. Ve hafta sonu, cuma günü daha doğrusu, Ay Başak burcuna geçiyor ve tüm hafta sonu, cumartesi, pazar günü de dahil olmak üzere biraz daha titiz davranacağız. Daha ince düşüneceğiz, daha detaylı düşüneceğiz. Biraz böyle ince eleyip sık dokuyacağız. Nerede? Katıldığınız ortamlarda, davet edildiğiniz bir yerde, bir iş organizasyonunda veya benzeri konular ya da arkadaşlarınızla ilgili konular, bu alanda cuma, cumartesi, pazar güçlü olarak
çalışacak gibi duruyor. Çok sosyal bir hafta sonu akrepleri bekliyor efendim. Ve cumartesi günü önemli tabii, Mars Balık burcuna geçiyor. Motivasyon, enerji gezegenimiz. Biraz önce bahsettiğim Satürn Venüs kavuşumu Mars'la burada destekleniyor ve Mars cumartesi günü buraya geçtiğinde işte o alanda eyleme geçirir bizi. Adım attırır. Herhangi bir konuda ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak için cesaret verecektir. Ve mesela diyelim akrepsiniz, belki Mars'ınız da balıkta olabilir. Bu daha da güçlü bir yapılanma. Bazıları için çocuklarla ilgili, gebeliklerle ilgili ya da bu konudaki fikirlerle ilgili farklı gelişmeler de getirebilir. Evet, haftadan genel olarak olumlu etki alan bir diğer burç grubumuzsunuz. Umarım keyifli bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba yay ve yükselen burcu yay olanlar, 18-24 Mart haftasında sizi çok güzel enerjiler bekliyor. Evet, gökyüzü çarşamba günden itibaren artık ateşe bürünmeye başlıyor. Güneş Koç burcuna geçerek yay burçlarına Merkürle birlikte ilerleyecek bu arada. Hayatlarında olumlu açılımlar yapmaları için fırsatlar, öyle rahat bir enerji akışı başlatacak. Çarşamba günden itibaren aşkta, ilişkilerde, çocuklarda, genel hayatınızda yaratıcı olabileceğiniz konularda, sanatsal konularda ve tabii ki finans göstergeleri olarak hani parasal konularda da önemli bazı dönüşüm noktalarını başlatacak. Evet, güzel haberimizle başladık ama bununla bitmiyor. Haftaya pazartesi ve salı günü finansla ilgili ödemeler, alacaklar, borçlar, sigorta, vergi, yani devlet daireleriyle resmi yerlerde olan işlerinizi hallederek başlıyorsunuz. Ve bunlar biraz belki ailenin içindeki bazı rol modellerle de ilgili olabilir ya da onları bağlayan durumlarda olabilir. Ama bu gibi konular, bu ufacık da olsa mutlaka bir ödemedir, bir fatura bile olabilir. Pazartesi, salı bunlar gündeminizde. Ve çarşamba günü Güneş Koç burcuna geçerek yaşam enerjinizi, sevincinizi, keyfinizi yerine getirecek. Çünkü aynı gün çarşamba ve perşembe günleri Ayda Aslan burcunda. Dolayısıyla bu hafta gezmek, seyahat etmek, yurt dışı konularıyla ilgilenmek, eğitimle ilgili konular, gelecek hedefleriniz, orada yeni planlar yapmak, bir takım tatil planları da olabilir bu arada ve hukuki süreçlerde olma ihtimali tabii ki var. Çarşamba ve perşembe günü de yine sizi destekleyen bir iki gün olduğunu söyleyebilirim. Gayet keyifli bir zaman diliminde olduğunuzu gösteriyor. Ve efendim bu hafta Satürn'ün Venüs'le kavuştuğu bir haftadayız. Dolayısıyla hani bunlar sizi biraz aile, ev, yaşam yeri, kökleriniz ya da daha çok hayatı ciddiye aldığınız alanlarda meydana geliyor. Ve Balık burcunda Mars da cumartesi günü Balık burcuna geçerek bu alanı hareketlendiriyor efendim. Yay burçları dönemsel olarak şöyle bir dönem geçiriyorlardı aslında. İşte evleriyle değişim, aileleriyle bir takım gelişmeler, yaşam yerlerini ilgilendiren konular, tadilat, tamirat olabilir, ebeveynler veya aile içinde birlikte yaşadığınız kişiler, geçmişle ilgili konular gündeminizdeydi ve Mars buraları harekete geçirmeye geliyor. Cumartesi günü Mars buraya geçer. Burada süren konularda artık eyleme geçeriz. Bir şey yapmak için harekete geçeriz. Ve Mars burada bunu yaptıracak. Tabii ki zaman zaman öfke vesaire konularını da arttırabilir. O yüzden ani dürtüsel kararlar sakın almayın. Maceracı davranmayın açıkçası. Böyle bir süreçteyiz. Çünkü unutmayın, 25'inde bir tutulma, 8 Nisan'da tekrar bir tutulma var. 2 tane tutulma evresinde böyle ani kararlar vermek sonrasında belki çok olumlu sonuçlar getirmeyebilir ya da pişmanlık efendim duyabilirsiniz. Burada size hatırlatmak istedim. Ve hafta sonu yine önemli. Mesela Cuma günü yine önemli konularda karar vermeyin dedim ama Cuma günü işte günlük hayatınızda vesaire buralarda bazı gelişmeler bekleyin. Cumartesi pazar da bu arada ay yine aynı yerde seyahatini sürdürecek. Tabii ki Satürn'le Venüs'le işte Mars'la karşıtlıkları olacak. Bir takım anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları,
gibi durumlar içerisinde olabilirsiniz. Yay burçları bu hafta özellikle bu alanlara Cuma günü itibariyle hafta sonuna kadar biraz daha temkinli yaklaşsınlar. Biraz akışa bırakmakta fayda var efendim diye tavsiyede bulunacağım. Evet, genel itibariyle gökyüzünün bir yandan desteğini alıyorsunuz. Diğer yandan da önemli bazı kilit noktalar vardır hayatımızda. Artık orayı aşmalıyız gibi düşünürüz. Bu olmaması lazım. Bir şeyi bırakmam lazım geride gibi düşünürüz. İşte buna benzer bazı gelişmeler ya da duygular diyelim aklınıza da gelebilir. İyi bir hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın. Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olanlar 18-24 Mart haftasına ilişkilerinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Pazartesi, salı günü ortaklı işiniz, ilişkiniz, evlilikle ilgili konular, bir takım oğlakların iş hayatıyla ilgili olma ihtimali de var haritalarının derecelerine göre. Ama genel itibariyle ilişkileriniz odak noktanızda olacak gibi duruyor. Ve bunun yanı sıra hemen çarşamba gününe geçtiğimizde ise bizim için yaşamımıza kaynağı olan Güneş Koç burcuna geçiyor ve hepimizin olduğu gibi özellikle sizin de aile dinamiklerinizi etkileyecek, hatta uzunca bir, bakın çok uzun bir süreci başlatacak bir dönüm noktası olarak oraya bir tik atmanızı tavsiye ederim. Evet, çarşamba günü itibariyle önümüzdeki bir ay boyunca, çünkü burada tutulmalar yaşayacağız. Yaşamınızı ilgilendiren konular gündeminizde olacaktır efendim. Ve çarşamba günü hem de perşembe günü Ay Aslan burcuna geçer ve belki biraz ödeme, finans falan gündemleriniz meydana gelebilir. Koç burcunda güçlü bir stelyumumuz var efendim şu anda. Hem güneşimiz orada hem Merkür'ümüz oldu. Yaşam enerjimiz evet yukarıya çıktı ama aileden beklenen destek, aileye katkı sağlamak veya o evle ilgili alım satım işleri, yani tapu işleri olabilir, bir mülkle bir hani taşınmaz bir mülkle ilgili bir durum, bir konu da gündeminizde olma ihtimali var. Özellikle de çarşamba, perşembe gün efendim. Ve cuma gününe geldiğimizde sakin, sessiz bir hafta sonu geçirmeyi planlayabilirsiniz. Belki küçük hafta sonu tatili planlayabilirsiniz. Cuma günü uzak hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz. Bunlar belki aile içindeki gelen giden misafirler, oradaki ilişki dinamikleri çok güçlü, kardeşler ya da bir ortak iş yapıyorsunuzdur, ticari konular, ortak yaptığınız işler vesaire gündeminizde olabilir. Bunlar çocuklarınızda, kardeşlerinizde olma ihtimali ya da arkadaşlarınız olabilir ama yakınlarınız gibi gözüküyor. Bunlarla uzaklara yapacağınız seyahat ya da koyduğunuz hedeflerle ilgili bir süreç olarak cumartesi, pazarı söyleyebiliriz. Ve bu hafta Satürn Venüs'te kavuşuyor. Bir ilişki, biri ciddiyet, sorumluluk gezegeni. Balık burcunda kavuşuyorlar ve bu yine aslında burayı doğruluyor. Cumartesi günü enerji, motivasyon gezegenimiz Mars da balığa geçerek sizin bu yakın çevrenizde olan ilişkileri, alışverişleri, ticari konuları gibi aslında anlaşmaları veya bir takım farklı yönde ilerleyen konuları devreye sokacaktır. Burada bayağı bir enerji harcayabilirsiniz. Tüm fokuslandığınız alan bu alan olacak. Cumartesi günü itibariyle sevgili Oğlak burçları. Bir yerlere gidiyorsunuz, kardeşlerinizle olabilir, yeni bir işe girişebilirsiniz. Burada tüm hani detayları yerli yerine koymak, puzzle'ın eksik parçalarını tamamlamaya çalışmak gibi de düşünebilirsiniz. Bir de tabii araçlar, dijital konular ve teknolojiyle ilgili gelişmeler ve konularda yine özellikle gündeminizde olacak gibi duruyor. Harika bir hafta diliyorum. Hoşçakalın efendim. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar 18-24 Mart haftası evet size yoğun bir iş temposuyla geliyor. Günlük hayatınız çok yoğun gözüküyor. Koşuşturma, düzenlemeler, yenilemeler, belki sağlıkla ilgili konular, bir takımımız doktor kontrolleri vesaire, egzersizler, fitnesslar olabilir, beslenmeyle ilgili konular ama en çok çalışanlar varsa aramızdaki vardır. İş hayatı, birlikte çalıştığınız insanlar ve onlarla
yaptığınız çalışmalar ya da bir takım yapılması gereken işler, görevler gibi gelişmeleri getirecek pazartesi ve salı günü. Ve çarşamba gününe geçtiğimizde yaşam enerjimiz yükseliyor, keyfimiz yerine geliyor. Çünkü Güneş Koç burcuna geçiyor ve oldukça hızlı, süratli bir döneme başlıyoruz. Hepimiz için geçerli. Kovalar adına şöyle söyleyebiliriz. Genel olarak biraz uzak hedeflerine doğru ilerleyecekler. Yakın çevrelerinde olan dinamikler harekete geçecek. Hatta yeni bir işe girişecekler, yeni bir başlangıç yapacaklar ve bunun temeli çarşamba günü Güneş'in Koç'a geçmesiyle başlayabilir. Araç almalar, araçlarla ilgili konular, haberle ilgili konular, basın, yayın işleri, reklam vesaire, yani gelişiminiz için gerekli olan her alanda gökyüzünün desteğini almaya başlıyorsunuz. Evet efendim, ve çarşamba günü Ay Aslan Burcu'na geçer. Aynı zamanda Perşembe günü de devam edecek bir durum. Bu da kovaların ilişkilerini daha doğrusu gündemine getirecek. Ve Güneş'in buradan desteği. Biraz önce bahsettim, evet. Hızlı bir iş, yoğunlaşma, bir sirkülasyon zamanındasınız. Ve çarşamba, perşembe günü ilişkiler, ortak görüşler, bildiriler, imzalar, anlaşmalar, evlilikle, aşk hayatıyla da ilgilidir bakın. Eş partner ilişkileri. Belki de bir plan yapacaksınız. Şöyle bir tatile gidelim gibi düşünebilirsiniz. Evet efendim, ve Satürn'ün Venüs'le kavuşumu sizi nasıl etkiliyor? Satürn sorumluluk gezegeni, Venüs aşk sevgi gezegeni ve bunlar Balık burcunda bu hafta boyunca arkadaşlar kavuşumda ilerleyecekler. Ve cumartesi günü enerji motivasyon gezegenimiz Mars'a buraya geçer ve tüm alan para alanınıza kilitlenmiş duruyor. Buraya Mars'ın geçmesiyle cumartesi günü, bu 23 Mart cumartesi günü sizin aslında bu alanda bir hareket başlatacağınızı gösteriyor. Alma verme dengesi, kazanılan, hak edilen paralar veya mücadele ettiğiniz bir alanda beklediğiniz bir gelişme. Bunlar için düşündünüz, planladınız ve artık karar verdiniz ve harekete geçiyorsunuz. Bu alan uzunca bir süre gündeminizde olacak. Burada kayıplar gelebilir, yanılgı olabilir. Doğum haritanıza bakın lütfen. Çok önemli kararlar, imzalar vesaire gerekiyorsa doğru zamanda doğru bir enerjiyle atmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada Neptün ve Güneş bu hafta kavuşumda olacak ve o etkiyle başlayacağız. Dolayısıyla bazı durumları gözden kaçırabilir, yanılabiliriz. Görmediğimiz başka bir şeyler olabilir. Daha sonrasında da bazı kayıplara uğrayabiliriz, pişmanlık duyabiliriz vesaire. Tabii bunlar doğum haritanızla alakalı. İlla herkes etki alacak diye bir durum yok. Evet efendim, ve bu haftanın aslında her gün ayrı ayrı gerçekten de önemli. Ama Cuma günü itibariyle mesela siz Ay Başak Burcu'na geçiyor bu arada. Bir ödeme yapacaksınız. İşte bir bankada, bir devlet dairesinde bir yerde işiniz söz konusu olacaktır. Bu mesela beklediğiniz bir haber sayesinde olabilir. Bir finansla ilgili konu olabilir. Kardeşiniz, yakınınız bir para isteyebilir, ona para yollayabilirsiniz. Bir borç alma verme durumu da söz konusu olabilir sevgili kovalar. Ve evet, cumartesi günü buraya geçiyor ve ama parayla ilgili konular için cuma günü özellikle dikkat edin. Eğer resmi bir yerde işiniz varsa biraz önce de dediğim gibi dikkatli olun. Yanılgılara biraz böyle meyilli olabiliriz. Olma olasılığı doğabilir sevgili kovalar. Evet, güzel bir hafta diliyorum. Tutulma öncesinde her şey olması gerektiği gibi kolaylıkla hayatımıza gelsin. Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, 18-24 Mart haftasındayız ve bu hafta önemli bir kavuşumumuz var. Satürn, Venüs'le sizin burcunuzda, balık burcunda kavuşumda olacak. Hafta boyunca da bunun etkisi sürüyor. Bu demek oluyor ki ya güneşinizin üzerinde, ya yükselenizin üzerinde ya da balık burcunda Venüs'ünüz var veya başka gezegenleriniz var. Onlara kavuşum yapan bir Satürn-Venüs. Bu astrolojik olarak baktığımızda önemli kararlar zamanıdır. Bir şeyleri resmiyete dökme zamanıdır. Ciddi kararlar alabilirsiniz. Tabii bu haritanızla alakalı. Bu hafta bunu deneyimleyebilirsiniz. Haftanın genel enerjisi çarşamba günü Güneş yaşam enerjimizi arttırıyor.
Koç burcuna geçiyor, bir ekinoks aynı zamanda başlatıyor. Ve bu sizin için kazançlarınız yönünde hızlı bir gelir seviyesiyle ilgili gelişmeyi işaret ediyor. Çarşamba günü itibariyle bunu zaten hissetmeye başlayabilirsiniz. Doğum haritanızın etkisine göre tabii ki. Ve haftanın girişinden başlayalım şimdi. Günlere göre şöyle özetlememiz gerekirse. Ay Yengeç burcunda başlayacağız. Haftaya bu sizin için aşk, çocuklar, ilişkiler, para, sanatsal konular, yaratıcılık, keyif, konfor, eğlence gibi bir alanda. Üstelik su elementinde pazartesi, salı günü sizin için oldukça verimli gözüküyor değerli balık burçları. Hatta aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili bir takım gelişmeler bazı balıklar yaşayacaklar. Güzel teklifler gelebilir. Biraz böyle kalpleri hızlı artabilir. Hani atabilir. Bunun gibi konuları balıklar için yerleşimlerine göre bu arada destekliyor. Ama burada tabii yanıltıcı durumlar olabilir. Çok fazla idealize etmemek gerekiyor kişileri karşımızda. Gayet mantıklı davranmakta fayda var efendim. Ve devam ettiğimizde çarşamba günü itibariyle Güneş Koç'a geçer ve Ay da Aslan Burcu'na geçer. Ve sizin için iş temponuzun çok yoğun olduğu bir iki gün olacak. Çarşamba, Perşembe. Aynı zamanda hızlı, güzel sonuçlar da olabilir. Yeni gelişmeler olabilir. Sağlık, günlük hayat, beslenme, spora başlama ya da hayvanlarınız vardır, evcil hayvanlarla ilgili konular, ama en çok iş ve sağlık gündeminizde olacaktır. Bunun yanı sıra hemen Cuma günü itibariyle ilişkiler yine devreye giriyor. İkili ilişkiler, görüşmeler, ortaklı işler, yeni insanlar, bazı imzalar vesaire olma ihtimali var. Ve özel hayatınızla, evlilikle belki de ilgili konular Cuma, Cumartesi, Pazar günü, bu 3 gün konuşulacaktır, gündeme gelecektir, aklınızdan geçecektir. Bir takım görüşmeler yapacaksınızdır balık burçları. Ve şunu da hatırlatalım, haftanın Cumartesi günü Mars'ın da balık burcuna geçmesiyle oldukça güçleniyorsunuz aslında. Ve diğer yandan işte dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de bu diyebilirim. Mars burcunda olduğunda daha direkt hareket eder kişi, daha istekli olur, daha cesur olur, daha böyle korkusuzca bir şeylere girişebilir ve daha kalıcı adımlar da atabilir. Bu da bir gerçek tabii ki. Yalnız tutulmayla ilgili konular ve gündem, böyle bir enerji altında olduğumuz için hani çok radikal kararlar alırken temkinli olmak, dikkatli olmakta fayda var sevgili balıklar. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.